Geçtikçe değişen alışveriş kültürü. Mevlana'nın 741. Vuslat yıl dönümünde Şebi Aruz törenleri. Hayata dair ne varsa eğitimci yazar Hafız Selman Okumuş gün başlıyor da yanıtlıyor. Sohbet bölümümüze başlayalım. Hafız eğitimci Selman Okumuş'la birlikteyiz. Her cuma sabahı olduğu gibi bütün bu haber trafiğinin, gündemin ardından bu güzel sohbetlerle cuma günü bu bölümümüze geliyoruz. Selman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti haftanız? Hafta çok güzel. Tabii haftanın en güzel günü cuma günüdür. Çok seviyoruz. Yani tahsilat yapabilenler için çok güzel bir gün tabii ki. Tahsilat sadece maddi anlamda olmamalı, manevi anlamda da olmalı. Bugün sabah erken kalkıp annesini, babasını, uzaktaki yakınlarını, akrabasını, yaşı büyük olduğu halde küçükleri arayıp o sevaptan mahrum olmamak, bir de onların da başkalarını aramasına vesile olan insanlardan olmak. Bir alo demek, bir merhaba demek, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar demek. Bugün size dua edeceğim, siz de dua edin demek. Çünkü bu sabah kainat yoklamasında yine var yazıldık elhamdülillah. Şu an uykudan uyanamayan ve öldüğünün farkında olmayan birçok insan var. Ve bununla görevli olan arkadaşlar bekliyorlar ki onları da ait oldukları yere koymak için. Neresi? Toprak. Topraktan geldik, toprağa dönüyoruz. Sabahın erken seher vaktinde ölümü hatırlatmak belki hoş olmaz ama hazır olanlar için de müjdedir. İnsan bir yerden bir yere nakl olacaksa, ebedi aleme kendini hazır hissediyorsa, maddi ve manevi bütün yatırımlarını ona göre yapmışsa, işte Mevlana gibi Şebi Aruz der, yani benim vuslat günüm der, bugün benim düğün günüm der. Bu buluşmaya kimse engel olmasın, Rabbime gidiyorum der. İnşallah kainat yoklamasına var olduk. Gezegenler, ay, güneş hepsi döndü, yürüdü, hareket etti. Biz de yürüyoruz, biz de kalktık, biz de vazifemizi yapıyoruz. Kainatta her şey vazifesini yaparken her şeyin kendisine musahhar kılındığı, yani hizmetkar olduğu en şerefli varlık olarak yarattım dediği insan kendisine düşeni yapmakla mükellef. Bu kadar zor olmasa gerek. Tabii şeytan da vazifesini yapacak, kul da vazifesini yapacak. Bu tatlı imtihanla, nefisle, gururla kendimizi ayaklar altına almak değil, izzeti nefsimizi ayakta tutarak, Rabbimize kendimizi bağlayarak, ondan yardım dileyerek, onun istihanesiyle, onun korumasıyla, onun muhafazasıyla yeni gün her gün bir ayı, bir seneyi ve bir ömrü belirliyor aslında. Doğru. Bugün güzel başlarsak, bugünü milat kabul edersek, bir başlangıç kabul edersek, bundan sonra günah işlemeyeceğim. Bundan sonra temiz kalacağım. Bundan sonra kapımı, komşumu, dostumu, kapı önünde bana selam vermeye çalışan insanları göreceğim. Hatta kuşlarla konuşacağım. Ya kuşlarla konuşulur mu? Sen konuş. Sen bir konuşmaya çalış bakalım. O sana cik cik diye ötüyor mu? Bir şey söylüyor mu? Biz taşı konuşturan neslin devamıyız. Mimar Sinan taşı konuşturmuş. Bu topraklardan geldi geçti. Allah rahmet eylesin. İnsan mabede baktığı zaman imana geliyor. Doğru. İmana geliyor, aşka geliyor ve taş sizinle konuşuyor. Buyurun diyor. Sizi içeri alalım diyor. Gözlerinizi alamıyorsunuz, Süleymaniye'ye gittiğiniz zaman, doğru, Kılıçali Paşa Camii'ne, Rüstem Paşa'ya gittiğiniz zaman bu camilerin kapıların, oradaki nişler, ambiyans, girişteki detaylar, eyvanlar, merdivenler bile size buyurun der. Kırmızı halıya gerek yok. Taşı konuşturmuş. Biz betonun dilinden anlamıyoruz. Bize doğru konuşan, bize bakan, bize hoş geldin diyen taşa ne diyebiliriz? O diller koptu hocam. Ben şimdi buradan böyle yavaş yavaş yine gündem diyeceğim ama belki bu sohbetle harmanlayarak daha farklı bir yere gideriz. Osmanlıcayı çok konuştuk. Ha, güzel oldu bak, ne güzel denk düştü şimdi. Gerçekten yani yepyeni bir konumuz çıktı ortaya ama tabii ki daha güzel dilerim bir yere gidecektir. Tartışma belki bunu da getirir dediğiniz gibi. Fazla dil bilgisinin ziyanı olmaz. Doğru. Şimdi bu saydığımız eserlerin hepsinin kapısında, girişinde, kitabesinde ya Kur'an'dan bir ayet, ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından, mübarek lisanından bir hadis-i şerif ya da eskimez Türkçe, yani Osmanlıca kitabı olarak o caminin tarihçesi,
Öyle kafana göre yazı yazamıyorsun. O dönemin padişahından, sultanından destur alıyorsun. O destur verdikten sonra Şeyhülislam'a o dönemdeki en büyük din alimine efendim buraya bir yazı yazmak düşünülür. Bani'nin yani bu camiyi yapan hayırsever, hamiyetperver insanın düşüncesi böyle. Hattatların niyeti böyle. Fakat takdir sizindir efendim denir. Bunlar için hatta istiharelere yatılır, gece uykularına yatılır. Ve güzel istihare görenler, istiharesi doğru çıkanlara da rica edilir. Onlara hediyeler gönderilir, gece uykularına yatarlar. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la gece rüyada buluşmayı ümit ederek orada ne yazılması gerektiği bilgisine erişilir ve ondan sonra yazılır. Ve orada da mutlaka bir cami girişi ise cennete giresiniz, hoş geldiniz, burası Allah'a giden yoldur gibi muhteşem ifadeler vardır. Bir çeşme başına gidersiniz. Gelmiş, bakın evet. ben Sultanahmet'te doğdum, büyüdüm. Hemen yani Sultanahmet'in tam meydanında büyüdüm. Fakat bundan 3-5 sene önce Topkapı Sarayı'nın hemen Ayasofya'ya döndükten sonra herkesin giriş yapmış olduğu o kapıdan şöyle önünden yürüyoruz. Gece saat 1.30 sularında çok sevdiğim hak dostu bir abimizle. Olduğum yerde kaldım kapının yakınında. 3. Ahmet Çeşmesi'nin önünde. Artık karşıdaki gece nöbetini bekleyen asker silahını doğrulttu. Beklemeyin, uzaklaşın diye. Çünkü durdum kaldım böyle. Orada bir yazı Fakat var. o kitabe beni çılgına çevirdi. Nasıl çevirmesin? Tam sultanın giriş çıkış yaptığı kapı ve halkın da kabul edildiği kapı çok enteresan. Büyük ana giriş kitabesinin hemen sağ tarafında ve sol tarafında gidenler görürler. 2 tane kitabe var. Sağ taraftaki kitabede şöyle yazıyor. Es-sultanu zillullahi fil ard. Sultan yani insanların yönetimini ve bütün yönetimi elinde bulunduran Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Bu ne demek? Allah'ın yeryüzünde gölgesi olmak demek. Adalet. Allah Teala'nın adalet sıfatını, adil sıfatını tesis etmeye, hakim sıfatını işini hikmetle yapmaya, yani hoşgörüsünü uygulamaya, bütün sıfatlarını uygulamakla mükellefsin. Sol tarafta ne yazıyor? Ya veliyete kulli mazlumin. Ey bütün haksızlığa uğrayanların velayetini elinde bulunduran, sorumluluğu elinde olan. Düşünsenize divana gidiyorsunuz, karar vereceksiniz. Böyle bir manevi büyük büyük hükümler var. Müslüman, gayrimüslim, dünyadaki bütün topraklarımız 23 milyon kilometre, öyle basit bir şey değil. Bugün bir Türkiye'ye hitap etmek bile ne kadar güç. Çünkü tüm dünya artık köy oldu, global olduk. Söylediğiniz söz yerini buluyor. Ve o dönemde kapıdan içeri girecek olan padişaha böyle bir hitap. Fakat bizim ecdadımız çok güzel. Bu zenginlik bize unutturulmaya çalışılmış. Dışarıdaki mihraklar, içerideki anlayışı daralmış insanlar ne olursa olsun. Ben bu zenginliğin bize daha da büyük zenginlik katacağını, bize bırakılan mirasın ne kadar büyük olduğunu, sadece mezar taşlarının üzerindeki isimleri okumak değil, ama mezar taşlarının bile müthiş zenginliği var. Dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan. Bak düşünsenize. Bir sembolik önemi var aslında bakın, dediğiniz gibi. Evlenmiş bir hanımefendi mezarı ise gül, bir çiçek işareti var, motifi var taşın üzerinde. Motif aşağıya doğru dönük. Evlenmemişse yukarı doğru filizlenmiş bir şekilde. Bir Şeyhülislam'sa ona göre sarık işareti. Askeriye, rüştiye, mektebe aitse onun bir fesi. Onlar semboller hocam. Bakın bunlar kime dua ettiğinizi hatırlatıyor. Buradan böyle insanlar geçti. Doğru. Kılıçdaroğlu Camii'nde 2 imam vardı. Baş imam ve 2. imam. Yan yana yatmışlar. Ben de onların arasına girdim. Dua ettim. Biz de sizin yanınıza geleceğiz. Yani insan öldüğü zaman her şey bitti mi zannediyor. Bir hayat var. Bekleyişe geçiyorsunuz ve devamı, sonsuz hayata geçiş var. Ecdat bize bu mirası bırakmış, ölümü bile sevimli kılmış. Makberi, kabirleri yolun üstüne koymuş. Fatiha okuyun ki size de okunsun diye.
O tabii hayata dair aslında bazı mesajlar. Bunları tabii okumak önemli. Dediğiniz gibi kendi içimizde başka düşünceler oluşması için. Ama şunu sormak istiyorum ben. Siz Osmanlıca biliyorsunuz. Türkçeyi çok iyi bilen, Arapça harfleri tanımış herkes Osmanlıcayı okuyabilir. Osmanlıca bir dil mi hocam? Osmanlıca müthiş bir dil. Nasıl bir dil? Yani Türkçe deniyor çünkü. Türkçe ya da Arapça, Farsça, Türkçeden Şimdi oluşan bir konuştuğumuz kompozisyon. her kelime, kalem, bakın hep Arapça. Doğru. Ya Benim Arapça ismim de ya Arap. Farsçadan, yani Arapça ve Farsçanın zenginleştiği, birleştiği müthiş bir dil olmuş ve bizim harflerimiz değişmiş sadece. Bu kelimeleri yine kullanıyoruz. Tevafuk, tesadüf, bakın hep Arapça kelimeler. Bu Arapça kelimeler ve öz Türkçemizden ta geçmişten gelen Türkçe kelimelerle Arapça kelimeler birleşmiş ve bunu kullanmışız. Mesela 103 yaşında bir hanımefendiyle konuştum. Efendim biz mazide çarşamba ve perşembeden ma'ada hep ziyaretlere giderdik dedi. Bakın ma'ada kelimesini bugün... Ma'ada neydi hocam? Ma'ada çarşamba ve perşembenin dışında Dışında kalan değil mi? Tamam. günlerde. Ya biliyorum da ben yani birden bunları kullanınca. mabeyn kelimesini kullanıyoruz ama mabeyn kelimesinin bir Osmanlı'da yeri var. Bugün de var. Mabeyn ne demek? Biz mabeyinci diyoruz bugün. Arabulucu demek. O gün sultanla halk arasındaki sarayın mabeyn salonu vardır. O Evet. selam ve harem orası arasında kalan nokta. Ve bugün mabeyincilik bir sektördür. Bu isimleri kullanıyoruz fakat bu zenginlikten bir haberiz. Bir haber, yani habersiz olmamak için sadece elifba dediğimiz harflere 3-5 tane harf ilave edilerek öğreniliyor ve okumanın, ya 100 sene önce yazılan bir mektubu okuyorsunuz. O günkü haleti ruhiyeyi görüyorsunuz. Biraz zor bir dil gibi Hiç zor değil. düşünüyoruz. Hiç Çünkü, zor değil. Bakın ben Marmara İlahiyat zorunlu olması mezunuyum. da gündemde. İlahiyat Fakültesi'nde Osmanlıca eyvah ne yapacağız dedik. Derste bir girdik. Hemen okumaya başladık. Çünkü harfleri tanıyoruz. Elif, B, T, S herkes biliyor. Elif, B, T, S harflerini 28-29 tane harfi tanıyan insan Türkçeyi de biliyorsa bilir. Yahu Japonya'dan, Amerika'dan geliyorlar bizim arşivimize gelip Osmanlıca, ben Osmanlı arşivinin önünde büyüdüm. Sultanahmet'te hep söylüyorum, şimdi taşındı oradan. Geliyorlar, siz ne kadar şanslısınız diyorlar. Neden diyorum? Ya siz Osmanlıcayı biliyorsunuz. Biz bu Osmanlıcayı öğrenmek için bir Arapça öğreniyoruz, bir de Türkçe öğreniyoruz. Ondan sonra bu yazıları okumaya çalışıyoruz. Tarih merakları olduğu için mi? Yoksa Osmanlıca özel Tarih başka bir bir... zenginliktir. Tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen geleceğe nasıl bakacak? Şimdi sizde de bir metin var hocam. Gerçekten heyecan verici bir metin. Vallahi Önderimiz bu- Atatürk'ün Evet, bir Atatürk'ün el yazısıyla Rika kendi el yazısıyla yazdığı Metni, gençliğe gençliğe hitabe çok etkilendim. Yani bunu bu gösterelim. Görebiliyor muyuz Arzucuğum? buradan kağıda kendi el yazısıyla yazdığı yazıyı okumak başka bir iştiyaktır. Başka bir hissiyattır ve biz bir insanın kendi el yazısıyla yazdığı şeyde ruhunu görüyoruz. Ben de bakabilir O miyim anki hocam? hassasiyeti görüyoruz. Çok yani kıymetli bir metin gerçekten ama çok güzel yazmış. Evet, işte ecdat böyle miras bırakmış ve o dönemdeki kendi notları, imzaları dikkat edersek hep eski yazıyladır, eskimez yazıyladır. Biz de bugün bu komutanların, atamızın, ecdadımızın, geçmişimizin bize bıraktığı mirası, özellikle mabetlerde, imaretlerde, çeşmelerde bize bırakılan bu emaneti, imzayı, duayı, hediyeyi okumayı bile bilmiyoruz. Paketi açamıyoruz ki. Hocam ikisi, yani şimdi böyle tarih tartışmasına dönmesin de, ikisi birden olsaydı olur muydu? Yani Osmanlı hem Latin harfleri hem... İşte bugünkü niyet bu. Kötü bir niyet yok ki. Ha, böyle mi? Bilelim yani. İlmin ziyadesinden ziyan olmaz. Bugün evet, çocuklarımız, Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çocuklarınızı yaşayacakları çağa göre hazırlayın, yetiştirin. Önümüzdeki yıl ecdat hep bunu yapmış. Bakın dikkat edin. Almanca, Fransızca, İngilizce. Hangi ülkelerle ilişkiler yoğunluk kazanacaksa o dönemde o dillere ağırlık verilmiş müfredatta. Yani Marif buna karar vermiş. Şimdi de dünya gözünü Türkiye'ye döndü, bakıyor. Bunlar nasıl büyüyor? Nasıl ilerliyor? Ticari olarak. Dünyanın dikkatini çekiyor bu insanlar. Uçaklar, ya dikkat edin havalimanına bir bakın şöyle ya.
Dakika geçmiyor, uçak iniyor aşağı. Tabii hocam, yani birbiri ardına önemli Dakika ziyaretçiler geçmiyor. başladı. Niye geliyor bu insanlar? Evet. Biz söz sahibi olmaya başlıyoruz. İyi de kendi geçmişimizi, özümüzü bilmezsek sözümüz ne kadar kuvvetli olabilir? Bu da Ama biz bu işi pek hocam yani Vallahi öyle eleştiri geçen yapalım. sene- İngilizceyi öğreniyoruz ama yani Amerika'ya gittiğimizde ya burada hangi dil konuşuluyor diyoruz. Vallahi İngilizce- Türkçe'ye tamam vakıf olmayan. İngilizce dünya Olamıyoruz lisanı yani. oldu. Tamam. Ama hiçbir ülkenin 1000 yıllık, tamam, haddimizi bilelim, dikkatli konuşalım. Estağfurullah. Hamasi duygularla konuşmayalım diyelim. 600 yıllık dünya kültür mirasında ve tarihinde adımız var. Nerede? Kitaplarda. Nerede? Yapılan eserlerde. Nerede? En önemlisi gönüllerde. Gönüllerdeyiz. Yazılmış. Osmanlı geldi, Türkler geldi. Dedelerimiz çok güzel anlattı. Onlar bizim babamızdı, atamızdı. Sadece sizin değil. Hoş geldiniz diye bizi karşılıyorlar gittiğimiz yerlerde. Biz şimdi bu değerimizi hatırlamadan İngilizce, Fransızca, Almanca bilsek ne olacak ki? Sen kendi zenginliğinin farkında değilsin. Başkasının estetiği, zarafeti İtalyan takımı diyor. İyi de bana uymuyor ki. Ben hafif göbekli bir insanım. Alman bilmem nesi olmaz. Allah Teala her toprağa, her memlekete, her bitki örtüsüne oradaki insanların vücut ihtiyacı neyse o meyveleri, o tahıl ürünlerini veriyor. Tabii haklısınız. Endişem şu, biz bunu başarabilir miyiz? Eğitimcilerimiz Bakın, var mı? Osmanlıca'ya vakıf Ben buradan isimlerimiz var mı? açık bir şekilde söylüyorum. Gerçekten İstanbul Türkçesini, Türkiye Türkçesini çok iyi bilen bir insan sadece alfabeyi öğrendiği anda zaten Türkçe bildiği için çözdüm diyecek. Geldik, gittik. Bakın. Sizde kitabı dün da var. Osmanlıca bir Türkçe takvim de kitabı var. Osmanlıca Türkçesi. Dün Osmanlıca. bir yayın evinde rastladım. Takvim yapmışlar. Şöyle çok küçük. Tekabül, tekasür, pamuk, iğne, iplik, bildiğimiz kelimeler, aylar, Bir de Antarktika, yeni Asya. basım galiba değil mi? O Çok da yeni basın. ilginç. 3 seneden beri basıyorlarmış. Hicri takvim. Hicri takvim var. Miladi takvimin yanında bu da olsun. O tarihlerde ne olmuş? Çünkü eski kitabelerde hicri rakamlar var. Hicri tarihler var. Dolayısıyla buradan bakarak ufak ufak bulmaca gibidir gerçekten. O kadar zevklidir ki hele bir Merak Osmanlı ettim kitabesini. 3. Ahmet Çeşmesi var Sultanahmet'te. Tam sarayın girişinde. Evet. Sarayın girişindeki çeşmede o kadar güzel bir şey yazıyor ki su için diyor. İçin bize de Fatiha okuyun, dua edin diyor. Bir şey istemiyoruz ya. Biz bu çeşmeye buraya şekil olsun diye yapmadık. Vallahi anlamadan biz de böyle baka baka yürüyorduk. Geçen sene gittiğimde Tamam. onu hatırlattınız. Şimdi bu eğitimi çok küçük yaşlarda başlattılar aşağıdan doğru. Korkular var hocam. Yani tabii Korkular değil, biliyorsunuz. çocuklara da rahatsız edici bir şey yok. Bu değil ve geçmişimizi okuyacağız. Bugünü de yazabiliriz. Görmüştük, babamdan para istiyorum yaz bakalım diyor. Osmanlıca yazabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bedeniyet dediğiniz şey aşağıdan yukarı doğru gelmiyor. Bedeniyet yukarıdan aşağı doğru geliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasa sahabe olmuyor. Sahabe olmadan da peygamberlik ön plana çıkmıyor. Yani burada çok enteresan bir şey var. Eğitim keşke üniversiteden başlasa. Üniversiteden başladığı zaman akademik kariyeri olan, dile vukufiyeti olan, Türkçesi çok ileri derecede olan, Türkçe kelime hazinesi daha geniş olan insan araştırma tez konusunu Osmanlı'da şu, Balkanlarda işte çalışma stratejileri nedir diye arşivden şöyle küçük bir risale, bu da bitirme tezi olarak senin dosyana gelecek. Çalış deseler bak ne kadar zevkli olur. Okurken ne bilgiler ortaya çıkar. Osmanlı arşivinin %95'i hala okunmadı, siz biliyor musunuz? O tabii önemli bir konu hocam. Valla merak ettirdiniz. Siz ders veriyor musunuz? Ben ders veririm. Biz yapalım o zaman. Vallahi. Ben ders veririm keyifle. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön tayin edemez. Doğru. Biz ecdadın bize bıraktığı bu eserleri, kitapları okumakla mükellefiz. Bilmeliyiz. 100 sene önce ne olmuş haberimiz yok. Evet hocam, konu konuyu açıyor. Yani coğrafya, geometri dururken, matematik dururken Hepsi bunlar olsun. nereden çıktı deniyor ama evet siz de Hayır diyorsunuz ki efendim, bunu öğrenince hepsi- daha güzel açılabilir. Hepsi olsun. Bu zihin Bazı- açıklığı verecek. Sonra bu harflerin göze ziyanı yok. Bilakis gözü güzelleştirir. Bunlar Kur'an harfleridir.
Kur'an harfleri olduğu için dualı sözler yazılır. Ben daha Osmanlıca kelimelerin içerisinde küfür sözü görmedim. Şu güne kadar okuduğum Bu küfür çok yok. önemli. Küfür Hocam, kelimesi yok yani. Şimdi siz %95'ini okuyamıyoruz dediniz. Ben Hazreti Mevlana'nın Şebi Arus törenlerine geçmek istiyorum. Şuna dikkat ettim. Son zamanlarda çok az vaktimiz var, onu söylemek durumundayım. Siz toparlayın lütfen. Yani. Onun da Farsça yazdığı eserlerin birçoğu İngilizce'de gürül gürül var ama bizde yanlış bilgiler var. Sözlerini yanlış biliyoruz. Ne olursan ol gel mesela. Bu yanlış bir kaynak. Daha doğrusu Hazreti Mevlana'ya ait değil deniyor. Şebi Arus'la ilgili neler söylemek istersiniz? Onun da bildiğimiz, bilmediğimiz birçok ışık veren şiirleri, beyitleri var. Mevlana bir umman. Mevlana gibi çok büyük zatlar gelmiş geçmiş bu topraklardan. Her milletin içine böyle deha insanlar, hak aşıkları, gönül önderleri gelir geçer. Fakat 70.000 hakikaten evliyanın yaşadığı toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çok kıymetli. Düşün altındaki binlerce bir toprak, kefensiz evet. yatanı, sen şehit oldusun, incitme yazıktır atanı, Çok. verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Yani bu cennet vatanı hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Şimdi böyle hak aşıkları gelmiş geçmiş, yani kimi insanlar vardır, geçicidir, yaz yağmurları gibi gelmiş geçmişler. Evet. Ama kimi insanlar vardır, Yüzyıllar boyunca. ebedidirler, sözler olmuş, şiirler yazılmış, gönüllere girmiş ve orada hapsolmuş. Bakın hala 741 yıl geçmiş ve bir hak dostunu yad ediyoruz. Evet. O Ve buraya, dünyaya ışık saçan o birçok buraya, insan ilgisini o buraya çeken nasıl bir ulaştı? hazine. Tasavvufla. Tasavvuf nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yanaşmadır. O bir ruh halidir, dayanışmadır, bir olmadır. O ne hissetti acaba diyerek o hissiyata kapılmadır. İşte orada fena fillah oluyorlar. Fena fillah olmak Allah'ta kendini kaybetmek demek. Yok olmak demek. Bir insan hiç olduğu zaman, kendini hiçlik makamına çıkardığı zaman dünyada kimden alınır? Kimden rahatsızlık duyar? Kimin lafı ona batar? Hiç kimsenin. Hiçlik makamından baktığın bir insan hangi görevden aşağı düşerse düşsün hiç rahatsız olmaz. Yeter ki hakkın katından, onun makamından düşmeyeyim der. Öyleyse bugünlerde hocam Mesnevi'ye sarılacağız. Divan-ı Kebir, Ben Fihi bir Mafi. şey söyleyeyim. Bitirelim lütfen Önce böylece. Mesnevi'nin Fihi Mafi'nin hepsinin dayandığı asıl kaynak Hazreti Kur'an'a sarılacağız. Ondan sonra Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine sarılacağız. Sonra da Mesnevi'yi okuyacağız. Mesnevi'yi okuyamıyorsak okuyanlara, gönül veren, anlayan, idrak eden ve anlatabilenlere kulak vereceğiz. Biz ne dinler olduk, ne konuşan olduk. Dinlemeden boş boş konuşan olduk. Bu hoş sohbetin, Çok tatlı güzel sohbetin peşine de böyle minik bir uyarı aldı. Herkes kendine Estağfurullah. Kendime söylüyorum kötü lafları. Güzel sözler hep dinleyenlerin olsun. Osman Hulusi Efendi vardı. Malatya'da, Darende'de. Osman Hulusi Efendi'nin etrafında böyle toplanmış herkes. Sohbet meclisinde. Yanındaki hak dostuyla onlar susmuş. Herkes konuşuyormuş. Böyle bayağı bir ciddi, hararetli sohbet, insanlar konuşurken bir tanesi dönmüş. Üstadım siz niye konuşmuyorsunuz deyince herkes şöyle dönmüş, bir bakmış Osman Hulusi Efendi'ye. Herkes susunca Osman Hulusi Efendi şöyle bir cümle kullanmış. Bizim sükutumuzu anlamayan konuşuğumuzu hiç anlamaz. Arifler, Evet. hak aşıkları, güzel insanlar susarak da güzel sözler verirler. O Güzel zaman- nasihatler verirler. Doğru. Çok söze ne hacet? Sağ olun. Susmak 741. yılı hakikaten vuslatı hakkıyla idrak etmek isteyenler, İstanbul'dakiler İstanbul'daki programa, Yarın Konya'dakiler olacak. Konya'ya. Dünyanın bir ucundan geliyorlar. Konya'da kenar mahalledekiler belki nezaketten gelen misafirler bu maneviyattan Peki. nasiplensin diye müsaade ediyorlar ama Hocam, biz de dua vallahi edelim inşallah. kesiyorum. İzleyicilerimiz biliyorum sitem edecekler ama ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür Çok ederiz. konuşuyoruz gerçekten. Biraz sükût zamanı diyerek
Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Sağ olun efendim. Hafız Selman Okumuş'u ağırladı. Gün başlıyor da sona geldik. Güzel bir cuma sabahı ve günü diliyoruz ve iyi hafta sonları olsun. Görüşmek üzere.